İyi canım ya. Yani, iyiyim. Son zamanlarda, bayağı, hani, böyle, işte, konserler monserler oluyor, onlara gidiyoruz. A! Onun dışında, biraz daha, böyle, kendime zaman ayırıp bolca, seyahatler yapıyorum. Yurt dışı, Güzel, yurt içi güzel. geziyorum. Yani keyif yapıyorum aslında birazcık. Hak etmedin mi sence? Ettim yani bence Çok de. hak Çok hak ettin ettim. bence. Zaten devlet hep beni emekli yaptı. Beni yapmadı henüz. Beklemedeyim, bekliyorum. Yani ben aslında 95 yılında çalışmaya başladım ama beni sigortalamamışlar, emekli Zaten olamadım. uzun zaman direndim emekli olmamaya. Neden? Çünkü şundan dolayı, çünkü beni itiyordu mesela. Şimdi emekli demek şu demek yani artık ya bizim senden devlet olarak hiçbir beklentimiz yok. Hani buyurun aylığınızı Hayır hani ya. geçin oturun Sen gibi bir şey sanatçısın. yani. O aylığı Ya da tabii sanata de yatırırsın. ben psikolojik olarak yani beni etkilediği için ben böyle emekli psikolojisine hiç girmemek için primlerimi bile hep geç ödüyordum yani. Ha, Artık öyle. kaçamadım ama en son yaptılar yani. Kaçtım diyor ya. Maaşım da var ama 20.000 lira alıyorum. Çok büyük O zaman onu da müziğe yatırabilirsin yatırım yapıyorum. aslında sen. En merak ettiğim şey dedelik nasıl gidiyor? Yani sana dede diyen bir, tatlı bir şey var hayatında. Bu ne demek? Vallahi, aslında çok da şey değil. Hani, ilk önce bir yadırgadım. Tabii. Bir reddettim yani. Ondan sonra ama Dede mi? sonra alıştım. Şimdi çok iyi aramız. Ondan sonra ben çok erken yaşta baba oldum. Yani Evet, 21 yaşında benim çok. oğlum oldu. Evet. İşte, yani sonra işte 32 yaşına kadar bekledi Allah'tan. Hani oğlum yapma bak baban daha hazır değil. Kız olsaydı engelleyemezdik de neyse en sonunda 32'de evlendi. Şimdi işte 10 yaşında bir torunum var. Onunla Gene Hakan Peker. keyifli. Onun da ismi Hakan Peker. Tabii canım. Ne hissediyorsun? Ya, ne hissedeyim, çok da benziyor. Benziyor mu? Çok benziyor. Copy paste yani babasından daha çok benziyor. O kalbim. Ondan sonra geçenlerde bizim yeğenin düğünü vardı. Yan yana oturtmuşlar. Bizim onun önünde yazıyor. Kağıt yazıyorlar ya şimdi yeni Evet. moda hani kağıt Hakan Tabii, Peker. oturanlar belli olsun. Dedim ki oğlum ne yazıyor orada? Dedi Hakan Peker. Dedim burada ne yazıyor? Dedim o da Hakan Peker. Dedim ki sana anlatayım artık. Bak dedim senin dedim baban demiş ki dedim bir gün benim eğer bir oğlum olursa ben babamın ismini koyacağım. Allah Allah. Ondan sonra dedim o yüzden dedim senin ismini dedim Hakan koymuşlar dedim. Böyle bir onların istekleri oldu. Ben dedim hani istemedim hani çok ön ismin olsun filan falan ama dedim yerinde dedim tutturdu benim ondan sonra. Yok baba değil de dedi Hakan Peker olacak falan. Ondan sonra şimdi dedim sen de dedim eğer günün birinde dedim babanın ismini koyamak istersen dedim ileride bir oğlun olursa dedim Burak koyabilirsin dedim. Ne cevap beklersin? Yok ya dede, çok karışık oluyor böyle Vallahi çok zeki kadınsın ha. derim ben. Çok zeki Ne kadınsın. dedi? Kimse tahmin edemez. Bu ne kadar devam edecek böyle dedi. Dedi ki yani siz hani amiyane tabirle hani kafayı mı yediniz? Anladın mı? Güzel. Nedir yani? Dedi ki bu ne kadar devam edecek böyle O dedi. kadar güzel Ama nasıl şaşırttı biliyor musun beni? Ters köşe oldum yani. Hani tabii. O hiç kadar haklı ki. beklemediğim başka bir jenerasyon onlar ya. Çok zekiler. Başkalar Peki yani. müzikle ilgileniyor mu Junior Hakan Peker? İlgileniyor, o seviyor benim bütün şarkılarımı. Dedim ki zaten 10 yıl sonra dedim seni dedim şarkıcı yapıyoruz. Ah! Ha, repertuarda dedim hazır. Bir efsaneden dedim başlıyorsun. İşte bir efsane, köylü güzeli, amma ve Bence lakin, buna da böyle cevabı ateşine vardır senin yollama. torununun. Yok dinliyor yani istekli biraz. Ay, Yani şey sonuçta onunla ilgili olan macera bu kadar efendim. çok Hı, güzelmiş. Buradan hı, sevgilerimizi evet. yollayalım. Hayata tutunma ve genç kalan bu ruhunun, gücünü çok erken yaşta babanı kaybetmene bağlıyorum ben. Çünkü baban vefat ettiğinde sen 4 Evet, yaşındaydın. 3,5-4 yaşındaydım. Bir baba oğul ilişkisi yaşamadın ve erkek abinle, daha doğrusu Abim, erkek evet. O da kardeşinle bir değil. buçuk yaş büyük yazık. O Evet, da 4,5 aslında ikiz yaşındaydı. gibisiniz Evet, evet, biraz evet. benim için. Çünkü o da bir dönem sanat Evet, camiasında izlemiştik evet, kendisini, Zafer Peker'i. evet. Ben böyle birbirinize çok tutundunuz, hâlâ aranız iyi değil mi iki Çok, kardeş? çok. Öyle biliyorum Öyle, çünkü. öyle. Şimdi hep düşünüyorum, diyorum ya bu adam, arkandan gıyabında bu adam diyebiliyorum bazen. De rahat ol. Diyorum.
Eski Diyorum ki bu arkadaşımsın. adam diyorum nasıl böyle kalabiliyor? Nasıl böyle kalabiliyor? Ben bugün buldum bunu. Hı. Çünkü bugün hani editörüm söylediğinde hatırladım ki evet senin baban vefat ettiğinde sen 4 yaşındaydın. Evet. Şimdi burada ben şey görüyorum. Oğlumun daha çok yanında olayım. Torunumla da hayat yaşayayım. Babamın yerine de yaşayayım. Kardeşimle de bu bağım uzun soluklu kalsın. Ama Hakan Peker olarak da o dinçliğimi, gençliğimi korumak için her şeyi yapayım. Güdüsü görüyorum. %100 imzamı atarım. Haklısın. Bu belki benim bile keşfedemediğim ama şu anda senin yani şey yaptığım bir şey olabilir. Bu %80 doğru. Yani çünkü bir kere işte o baba kaybetmesi, abime baba misyonu yüklemem. Tabii. Sonra bir de şu var yani tabii baba figürü gidince biraz daha böyle hafif ezik oluyorsun işte. Bize şey durum vardı işte. Allah bunlara uzun ömür versin her Evet, seferinde. evet. İşte babaları ne yapıyor? Babaları nerede? Ya bunlar yetim. Yetim Hani çok, dedem böyle şimdi yapardı işte. diyecektim demeyeyim dedim Ha, ama şey yetim yapardı. olmak zor bir şey Yani o Hancı'nım. zamanlar tabii yani kaç yıl evvel biraz da anneannem büyüttü bizi yani o anlamda Allah rahmet eylesin. Allah Annem de rahmet eylesin. Avrupa'ya gitti çalışmak üzere. Hani böyle Ha anne de sorarlar. Tabii yoktu. tabii. Ha Anne bu detayı tabii bilmiyordum. anne de yoktu. Şey vardı yani işte sorarlardı yani iki tane böyle hoş güzel çocuk yani dört Evet, buçuk beş evet. yaşlarında. Hani bunlar kim filan. Dedem de rahmetli şey derdi ya çok iyi niyetliydi tabii o yani bizde o onun bırakacağı travmayı falan hiç düşünmezdi o yani. Düşünemezdi O yani zaten jenerasyon değildi yani düşünmez ki. zaten adam. Ya işte bunlar derdi yetim bunların babası öldü falan filan derdi. Biz bakıyoruz filan anneleri de Almanya'da falan derdi. Biz de böyle gittikçe küçülürdük böyle. Anladın mı? Yani Anlamam böyle mı? iyice ezilir şey olurduk yani bir eksikmiş gibi yani. Sanki bizim Ufalırdınız evet. suçumuz varmış gibi böyle Yok olurduk. kimsesiz ve sahipsizlik duygusu Yani yok olayım ve psikoloji o zamanlar ya bunu şimdi hissediyor. O zaman tabii hissederdik de dile getiremezdik. tabii. Şimdi bugün artık belli bir yaşa, belli bir olgunluğa geliştik. Şey yap. Tabii annem elinden geleni yap. O da bizim hayatımızı kurtarmak Anne için ne çok büyük çalıştı. fedakarlık yapmış Tabii ya. o da yani amaç şeydi 2 tane çocuğuma gideyim Avrupa'ya Oo. 65'li 70'li yıllarda. Hani para kazanayım onlara bakayım. Onları da hatta Avrupa'ya aldırırım sonra filan diye böyle bir şeyle başladı. Ve ben tabii arkan karanlık. O yüzden hayata çok tutundum ve işte o yeteneğimi, dans yeteneğimi öne çıkartıp sonra küçücük bir ipi tutup o ipi hiç bırakmadım elimden. İşte dans yeteneğim vardı, dansçılık, Türkiye dans şampiyonluğu. Evet. Sonra işte nedir büyük gazinolarda çalışma, arkadan müziğe başlayış, kimsenin yapmadığı bir dönemde işte müzik yapma, başarma, bir efsane albümü. Arkadan 2 sene içerisinde de 32 yaşındayken plak şirketi kurma. Evet. Yani sanki intikam alıyorum piyasadan yani. O hani ben Hayattan sanki. hayattan sanki intikam Çünkü alıyorum. şimdi anlatıyorsun Evet, ya ben küçüldüm evet, küçüldüm. Şimdi dansta halbuki sahnede evet, evet, dimdiksin ve evet, herkes seni evet. izliyor ve o işte yetim dedikleri ve küçülen çocuk bir anda öyle bir Tabii, devleşiyor tabii. ki. Hayır ben buradayım Evet. hepiniz beni göreceksiniz hepiniz beni alkışlayacaksınız. Tuttuğum her işi de başaracağım göreceksiniz. Yani bu bayağı bir masaya vurmak aslında benim Öyle için. öyle zaten. Evet, Yani zaten bunun alt metninde o yatıyor. evet. Yani hatta biraz fazla gaza basıyorsun. Tabii. Haklısın. Fazla gaza basıyorsun. Yani işte ben kendimi bir yere getirdim, getiririm. Arkadan işte bak Burak Kut'u da bir yere getirdim. Onu da getiririm 32 yaşında. İşte Türkiye'de rock albüm kimse yapmıyor. Ben bir rock albüm yapacağım. Özlem Tekin de bir yere gelecek, star olacak. Evet. İşte Ali Güven de olacak. Zafer abim mi? O ben abimi de star yaparım. Ona da yaparım albümü. O da o falan derken biz böyle falan. Sen ne çok albüm yaptın gerçekten. Tabii arkadan Demet Akalın, bak bu kız iyi unuttun mu Yunus suyunu Demet Akalın da filan. Yaşım salgın falan derken ben bir baktım böyle ben 50'lere falan gelmişim. Ve ben sürekli böyle birilerinin albümlerini yapıyorum. Bir taraftan da kendi albümlerimi yapıp başarılı oluyorum. Devam ediyor yani Evet. işte 93 Amma ve Lakin, 95 Ateşini Yolla, 98 işte Best of yapıyorum. 2000 yılında illaki Karam albümü yılın en çok satan işte Kral TV'den bilmem ne ödülü işte Hep bütün ödülleri sanatçısı ve ödülleri alıyordun. alıyorum falan filan.
Sonra yani baktım biraz yorulmuşum. Biraz Biraz yorulmuşum. aslında biraz doğru çünkü çok aşkla yaptığın için Ha, yani hem şimdi ve ihtirasla bence orada ihtiras da var. Türkiye'de benim yaşımda hem kendi albümlerini yapıp hem başkasına prodüksiyon yapan başka kimse yok. Bir tek ben varım. Yani hem genç yaşta. Evet. Aynı zamanda bir de bunların dışında da şunu, yani benim babam sendikacıydı. Hı hı. Yani işçilerin haklarını koruyan bir insandı ondan sonra. Herhalde ben birazcık genetik olarak veya ruh olarak, yani bilmiyorum. Hani derler ya, çekti babasına çekti Tabii filan. ki. Hani babama çektim herhalde. Türkiye'de MÜYAP'ı kurdum. Evet, 38 tane yapımcıyla. evet, Türkiye'de Popstar başkanlığı yaptım 10 yıl. evet. 10 yıl zarfında MÜYOR kurdum. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'ni kurdum. Ben kurdum bizzat. Yani Baha Boduroğlu dilekçeyi son anda yetiştirdi. 40 kişi biz Popsav üyeleriyle 40 kişi MÜYOR kurduk. Aynı zamanda sanatçıların haklarıyla ilgili de bütün bu meslek birliklerinde benim çok büyük payım vardır yani. Bayağı payım vardır. Peki bu hikaye bu kadar adaletli, çalışkan ve herkese destek çıkan hikâyede küs olduğun biri var mı? Yok, İşte. yok. Kırgın olduğun biri var mı? Yok, yani ben kırılmam ya. Yani ikinci de değilim. Değilsin Yani mesela hakikaten. işte diyelim bir tartıştık, bir şey oldu mesela. Aradan bir yerde karşılaştık. Yüz yüze bakınca böyle kafamı eğmem, çevirmem. Hakikaten Bakarım. Ondan hep sonra baktım o pozitif. yani merhaba, merhaba derim. Hiçbir şey yokmuş gibi o sohbet kaldığı yerden devam eder. Yani şimdi koskoca insanları ne yapacağız yani? Çocuk gibi küseceğiz mi yani? Bu piyasanın içinde bir avuç insanız yani. Peki şimdi 90'lardaki birçok sanatçı güncel müzikte genç akımla, jenerasyonla da düetler yapmaya Evet. başladı. Onları seviyor musun? Şimdi onları seviyorum, başarılı olanları. Seviyorum. Ondan sonra ben de yaptım aslında. İlk hatta ben yaptım. Hep ben biraz önde gittim. Ben Tepkiyle Ateşini Yolla Bana da yaptım Hı ilk hı. düet. Yani Tepki diye bir rapçi arkadaşımız var. Onunla yaptım. Biraz önde gitmişiz. Bizden sonra Tamam. başkaları yaptı. Şimdi aslında bir Ama daha denemiyorum. Yok, hatırlatabilirsin yok, onu. yok, yok. İstemiyorum. Yani gerek de yok aslında Hı hı. yani bence. Yani ben mesela senden şöyle bir şey beklerdim o prodüksiyon kasın sebebiyle. Şu yeni sanatçıları bir dinleyeyim bakayım hangisiyle düet yaparım? Hangisiyle bir şarkı yaparız birlikte gibi bir arayışa girersin diye öngörmüştüm. O yüzden soruyorum aslında. Bir genç arkadaşımızla, bir bayan genç arkadaşımızla bu yetenekli bir düet yapabilirim. Ama bundan bir beklentim olduğu için değil, hatta bir faydam olacaksa yaparım. Yani Bu onda bir ışık görürsem onun yanında dururum, onun yanında klibinde oynarım, onun şarkısıyla beraber bir şarkı ama söyleriz. kafanda böyle bir isim yok. Ee, Yok, yani sabit yok ama çok aday var. Aa güzel. O kadar çok yetenekli arkadaşlarımız var ki, hakikaten var yani. Fakat bu insanlar dediğim gibi yani kafa kaldırmakta çok zorlanıyorlar. Şu andaki konjüktürden dolayı. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim Çekelim hadi efendim? gel. İyi ki geldin ve iyi ki varsın. Sağ ol canım benim. Neler yapacağını çok merak ediyorum daha. Ben de iyi ki geldim. Çok çok mutluyum. NTV'ye, size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ İyi ol. ki varsın. Sağ ol. İksiri öğrenemedim. Ama aslında iksir çok belli değil mi? Çok severek bir hayatı yaşıyor olmak, çok severek yaptığı mesleğinde başarıdan başarıya koşulmuş bir dönem. Mutlu bir aile, isminin aynısı olan bir torun ve yeterince de zeki ve akıllı. Şahane bir evlat ve gelin anladığım bu. Çok güzel kurulmuş bir kardeş bağı. İşte aslında hayat bence aşk da var şey yapmıyor, çaktırmıyor. Çok ben anlıyorum bunu. Dolayısıyla bunlar böyle hayatta tutuyor ve bence genç kalmasının en büyük sebebi bu. Doğru zamanda doğru yerde olmuş sevgili Hakan Peker. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Arkadaşım Hakan Peker, hoş geldi, sefalar getirdi bambaşka sohbetler masasına. Tabii ki bütün enerjisiyle, bütün yaşanmışlıklarıyla, hayatı sevmesiyle, başarılarıyla, ürettikleriyle, ilkleriyle oturdu karşıma. 90'ları yad ettik, 90'lara gittik geldik. Canım Hakan Peker sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sevgili Ceyda'cığım,
Seni görmek ve tekrar program yapmak çok güzeldi.